Domenico Tedesco'nun basın toplantısı var. Hemen uzanalım. Devamında bizler de stüdyoda sohbete devam edeceğiz. Toto vítězství, takže se budeme snažit získat 3 body. Co se týče strategie, máme více možností. Kalista je ve velmi dobré formě, což ukázal při zápase proti Bešiktašu, ale Jussi totéž, který se vyznamenal v zápase proti Gaziantep i proti Bešiktašu, takže uvidíme, necháváme si své opce otevřené. Erdem Akbaşa Spor. Öncelikle yarın için başarılar diliyorum. Benim sorum hem hocaya hem de Jadon'a olacak. Öncelikle hocaya yöneltiyorum. Zaman zaman değişiklikler olsa da ideal 11'ini buldu. Biz uzun bir süredir Fenerbahçe'de kadro istikrarını göremiyorduk. Takımın yükselişinde bunun etkisi nedir? Jadon'a sorum ise Beşiktaş maçı sonrası soyunma odasında çok güzel görüntüler vardı. Coşkulu anlar vardı. Jadon'ın sosyal medyaya düşen bir fotoğrafı var. Kulağını duvara yasladığı. Orada da tam olarak ne yapıyordu? So two questions. One question is to you, coach, and the second one is to you, Jadon. Coach, first of all, I wish you good luck for tomorrow's game. Even though you make changes sometimes, we can say that you finally found your regular 11. And this is something we hadn't seen in Fenerbahçe, consistency in starting lineup. So how much does it affect the good results, in your opinion, finally having a regular 11? And the question to Jadon is that after the Beşiktaş game in the dressing room, the atmosphere seemed very nice. And there is an image you putting your ear on the wall. What were you doing at that moment? Why you put your ear to the wall? Zdá se, že Fenerbahçe našla svoji ideální jedenáctku. Dlouho jsme neviděli od toho Karlece takovouhle konzistenci, kterou ukazuje, takže bude to mít vliv na zítřejší zápas. A další otázka je na Jadona. Po zápase proti Bešiktašu jsme viděli, že v šatnách jednu fotku, kde dává až ucho ke zdi. Co to mělo symbolizovat? I think there was a misunderstanding. Of course, there was a good atmosphere after the game, and we wanted to make a picture, and I wanted to climb up the closet, but during that time the picture was made, so it looks like I'm putting my ear to the wall, but that was not happening. Yeah, we had several times the topic of the starting 11, of changes, not changes. Let's try to say it like this. Of course, every team needs, let's say, a structure that is consistent of 5, 6, 7 players that are regularly able to play. I say able to play because in football, especially if you play every 3-4 days, one game is not easy to be always available due to yellow cards. I think Jadon now is the next that will miss one game, especially in the Super League. I think you have already 3, no? I have. If I take one more, I'm suspended. So you see, I have good memory. So sometimes you have to change. Sometimes you have to change because of this. Sometimes you have to change because of freshness. Now, especially tomorrow, we play a game here away with a lot of traveling, and you need fresh legs also for the next game, probably on Sunday. So it's always a mixture. But to speak about a starting 11 or a fix starting 11 is too much, because we have so many good players. We can rotate very well, and I believe that the quality, if we rotate, is not going down. And this is my strong belief, and we will handle it like this. Jadon'ın cevabı şu şekilde: orada bir yanlış anlaşılma oldu. Tabii ki de soyunma odasında güzel bir atmosfer vardı ve fotoğraf çekildiği sırada ben aslında yukarıya tırmanmak istemiştim. Tam ben yukarıya tırmanmaya çalışırken fotoğraf tam o sırada çekildi ve sanki kulağımı duvara dayıyormuşum gibi oldu, ama gerçekte öyle değildi. Hocamızın cevabı şu şekilde: evet, artık belli bir 11'imiz var. Bazı değişiklikler oluyor, olmuyor gibi yaklaşabiliriz konuya. Ama
tabii ki her takımın belli istikrarlı bir yapısı olması gerekiyor. En azından 5, 6, 7 tane düzenli oynayan oyuncusunun olması gerekiyor. En azından oynamaya uygun olabilecek oyuncusunun olması gerekiyor. Oynamaya uygun olabilmesinden kastım nedir? Sonuçta 3-4 günde bir maç yaptığınız zaman kolay değil. Burada sarı kart cezalıları oluyor ki yanlış bilmiyorsam Jadon da şu anda ligde sarı kart limitinde. Aynı şekilde bazen taze ayaklar sahaya sürmek istiyorsunuz ve o tarz değişiklikler yapmanız gerekebiliyor. Mesela yarın oynayacağımız maça baktığımız zaman da deplasmanda oynuyoruz. Uzun bir seyahat yaşadık. Dolayısıyla yarın bizim taze ayaklar diyebileceğimiz, taze kan diyebileceğimiz oyunculara ihtiyacımız olacak. Aynı şekilde pazar günkü oynayacağımız maçta da, lig maçında da bu şekilde olacak. Dolayısıyla aslında iki durumun biraz karışımı diyebilirim. Çok net sadece bir 11'imiz var gibi değil. Çünkü bizim çok fazla iyi oyuncumuz var elimizde. Rotasyon yapma kabiliyetimiz bu anlamda iyi bir şekilde rotasyon yapabiliyoruz. Ve en önemlisi rotasyon yaptığımız zaman kalitemiz düşmüyor. Ben gerçekten buna inanıyorum. Bu yüzden bu şekilde bu durumla baş edeceğiz. A co se týče fotky, tak to bylo pouze nedorozumění. Byla tam dobrá atmosféra v šatnách, takže jsme tam slavili a já jsem chtěl vlastně vyšplhat na skříň, ale přesně v tu chvíli mě vyfotili, takže ta fotka vypadá jako, že mám ucho u zdi, ale bylo to pouhé nedorozumění. Co se týče druhé otázky, téma ideální jedenáctky, tak to je samozřejmě, to často obsahuje i některé změny. Každý tým musí mít nějakou základní strukturu, kde je 6-7 hráčů schopných hrát. A co myslím tím, že jsou schopní, tím myslím, že nemají žluté karty, což asi Jadon v lize spadne pod žlutou kartu v příštím zápase, ale taky jde o čerstvé nohy, aby byly ve formě. Například zítra budeme hrát tady po dlouhé cestě, což se taky ukazuje, a pak v neděli budeme hrát další zápas, takže je to asi mix té ideální jedenáctky s nějakým základním týmem 6-7 hráči. Hocam iyi akşamlar, başarılar diliyorum. İlk sorum hocaya, sonra da Osterwold'e bir soru sormak istiyorum. Fenerbahçe'nin ilk hedefi şampiyonluk ligde. Bunu biliyoruz ama Fenerbahçe genetiğinin de artık son 3 sezonda bir çeyrek final, 2'de son 16 oynadığını biliyoruz. Avrupa genetiği de oluştu. Fenerbahçe'nin Avrupa kulvarı hakkında ne diyecek ve rakibi Viktoria Plzen için o da Fenerbahçe gibi 7 maçta 6 galibiyet, bir beraberlik kaldı. O takımla ilgili de bir değerlendirme yapabilir mi? Osterwold'e de şunu sormak istiyorum. Fenerbahçe'de kısa sürede bayrak oyunculardan oldu. Yabancı oyunculardan özellikle kısa sürede, bu kadar çabuk sürede bayrak oyunculardan olması çok değerli. Çocuklar sırtlarına Osterwold'e ismi yazdırıyor. Ben yeğenim Ömer'den biliyorum mesela. Kendisi büyük sakatlıklardan gelip tekrar çok güçlü bir şekilde takıma dönüp ve takımda da çok hem savunma, sol bek, nerede görev verilirse en iyi şeyi yapıyor. Sırrını açıklamasını değil de bu konu hakkında yorum yapmasını istiyorum. So one question is to you, coach, and the other one is to you, Jadon. Coach, your question is that first of all, good luck for tomorrow's game. Of course, Fenerbahçe's main target is being champion in Turkish Super League. But when we look at the recent years, Fenerbahçe had good runs also in Europe as well. Once Fenerbahçe reached a quarter final, and twice Fenerbahçe reached the round of 16. So we can say that the club had that DNA, like in the recent years. The club had good runs in Europe as well. And when we look at Viktoria Plzen, just like Fenerbahçe, in the last 7 games they have 6 wins and 1 draw. So what is your opinion about the opponent? What would you like to say about them? Do you want me to translate this question as well, or you answer first? How you wish. So Jadon, like in a very short time, you became a key player in Fenerbahçe. Kids love you; they want your jersey. I know it from my nephew. You can see a lot of kids with your name written on their jersey. Even though you suffered a lot of injuries, some of them were heavy injuries, you came back stronger. And you always play in many different positions. You play as a center back, left full back. So what is the secret? What would you like to say about it? Takže první otázka je na trenéra. Fenerbahçe vlastně má hlavně zacíleno na Champions League a na Superligu, ale v Evropě taky už slavila úspěchy. Jednou byla v čtvrtfinále, dvakrát byla v prvních 16. A Viktorie
Plzeň podobně. Prohrála pouze jeden z 6, má 6 vítězství a 1 prohru, takže bych, kdybyste mohl nějaké krátké hodnocení Viktorie. A další otázka je na Jadena. Prošel si velkými zraněními, ale vrátil se silnější než předem. Jsi velmi populární, to vím od svých příbuzných, že děti mají tvoji formu na zádech. Jestli bys to chtěl nějakým způsobem okomentovat. Yeah, you know, it would be too easy just to see the names of the teams and to say this team will win. You must go on detail. In modern football is very important because every team, and we see those in the Turkish Super League. You know, some teams, to be honest, I didn't follow that much on detail as now as a coach of Fener. And if you go in detail, they have good players. They have really good players. And Viktoria Plzen, you know, is not just a team. They always play international every year. A few years ago, they played Champions League. And also there, I remember some games. You can win here. For example, Real Madrid won here, but it was tough for them. 4-2, if I'm not wrong. Something like that, 4-2. So it's not 6-0, you know. And also this year, they have really good players. They have different kind of wingers. For example, on the left side, you have more the powerful Adu, that is really strong in 1-1. He scored the first goal in Roma with, let's say, after a long ball, after a really direct play. Let's say alone, he scored it alone. Then on the other side, you have Mimic that is more giving deliveries, crosses with different styles. So he's able to chip, he's able to make strong passes. You know, they have good players, and that's why I always say it doesn't matter against whom you play. You must go in detail first of all, and second, you must put everything on the pitch, everything. Otherwise, it's always difficult, and I think we faced it in Zagreb against a good team. We were not 100% there, and we didn't win the game. No. Yes, no, I'm happy that the kids wants to have my jersey. Of course, that's why you play football. You want to make the fans happy, and I don't think I had a lot of injuries, but I had a one long injury, the ACL last season. And it was an interesting moment. I could work a lot on myself. I had a good team around me, so I came back strong. And since I'm back, I'm playing every game. So I'm happy. I'm happy with that. I'm not on my level yet, but I'm going there. So yes, that's what I wanted to say about it. Hocamızın cevabı şu şekilde: sadece takımların adına bakarak bu takım kazanacak demek kolay olurdu. Her zaman takımları detaylı bir şekilde incelemeniz gerekir. Aynı şey Türkiye Ligi'nde de geçerli. Açıkçası Fenerbahçe teknik direktörü olmadan önce ligdeki bazı takımları bu kadar detaylı bilmiyordum. Bu kadar detaylı takip etmiyordum. Ama Fenerbahçe teknik direktörü olduktan sonra takımları detaylı incelediğimde gördüm ki her takımın kadrosunda iyi futbolcular var. Plzen de sadece burada bir takım değil, burada lig takımı değil, lokal bir takım değil. Her sene uluslararası turnuvalarda yer alan bir takım. Şampiyonlar Ligi'nde oynamışlardı birkaç yıl önce ve yanlış hatırlamıyorsam Real Madrid burada 4-2 kazandı. Evet, burada maç kazanılabilir ama maçlar zor geçiyor. Real Madrid de buradaki maçta 4-2 kazanmıştı ama zor bir maç olmuştu. 6-0 kazanamamıştı. Bu yılda iyi oyuncuları var. Farklı profillere sahip kanat oyuncuları var. Mesela sol tarafa baktığımızda Adu güçlü, birebirleri iyi oynayan bir oyuncu. Ki Roma maçında da tek başına atmıştı bir golü. Uzun direkt oynanan bir topta tek başına golü atmıştı. Sağ tarafta Memic oynuyor. O da daha çok ortalar yapan bir oyuncu. Farklı stillerde oyuncu oynuyor kenarlarda. Bu şekilde aynı zamanda sert paslar atıyor. Topun dibine girebiliyor. Bu şekilde iyi oyuncuları var. Ama sizin her zaman şunu düşünmeniz gerekir: rakibin kim olduğuna bakmamanız gerekir. Kiminle oynadığınızın bir önemi yok. O takımları detaylı bir şekilde incelemeniz gerekiyor. Ve oynadığınız maçlarda her şeyinizi vermeniz gerekiyor. Yoksa maçlar zor geçer. Tıpkı Zagreb'de olduğu gibi. Zagreb maçında biz sahada %100'ümüzle olamamıştık. %100'ümüzde değildik ve o maçı kazanamamıştık. Jaden'ın cevabı şu şekilde:
çocukların benim formamı istemesinden dolayı mutluyum. Zaten bizler bu sebepten dolayı futbol oynuyoruz. Taraftarları mutlu etmek için futbol oynuyoruz. Burada çok fazla sakatlık yaşamadım ama uzun bir ciddi bağ sakatlığı yaşamıştım ki o dönemde de çok çalıştım. Sıkı bir şekilde çalıştım ve iyi bir ekibimiz vardı. Ben tedavi sürecindeyken de döndüğümden beri de maçlarda oynuyorum ve oynadığım için mutluyum. Tabii ki istediğim seviyede henüz değilim ama oraya doğru gidiyorum. Bylo by jednoduché, ano, tedy pan trenér odpovídá, bylo by jednoduché se podívat na jméno týmu a říct, tenhle to vyhraje nebo tento prohraje, ale vždy se musíme podívat do podrobna na soupeře. Předtím, než jsem se stal trenérem Fenerbahce, tak jsem některé týmy v Turecku neznal tak dopodrobna, ale od té doby, když se dívám, tak vidím, že vlastně každý tým má velmi silné hráče a podobně Viktoria Plzeň taky není nějakým pouze lokálním týmem, hraje skoro každý rok mezinárodní soutěže. Vím, že byli před několika roky na Champions League, kde hráli proti Real Madridu a sice prohráli 4-2, ale nebylo to 6-0, nebylo to pro Real vůbec jednoduchý zápas. Mají velmi dobré hráče, například Adu na levém křídle, ten se vyznamenal při zápase proti AC Roma, kde skoro sám vlastně dal ten gól. Dále Memič je velmi dobrý při centrování a při nahrávkách, ale vždycky jde o ty podrobnosti, o ty detaily a jde o to dát 100% na hřiště. Například, když jsme hráli proti Záhřebu, tak jsme tam nebyli přítomní na 100% a nemohli jsme vyhrát. A teď odpověď jedna. Jsem velmi rád, že děti nosí moji formu, proto to děláme, hrajeme vlastně pro fanoušky. Neměl jsem mnohé zranění, měl jsem jedno vážné, ale od té doby jsem měl kolem sebe velmi silný tým, který mi pomohli a od té doby, co jsem se vrátil, hraju vlastně každý zápas. Zatím se necítím, že bych byl v top formě, ale pomalu se tam blížím. Hello, I'm Ondřej Zlamal. I'm UEFA reporter for the game. I have a question for Jayden. Your captain Milan Skriniar, he's Slovakian. How is it to play with such an experienced player in defense? And he's Slovakian. He understands Czech language and he probably knows a lot. What did he tell you about the game tomorrow? What can you expect? Guys, we need to translate into again. No, I will translate. No, it's good to have such an experienced player in the team. Of course, he's a very good centre back. Yeah, we share the same position, so I learn a lot from him. He played in big teams like Inter Milan, so yeah, I'm very happy with that. He's also our captain, so he's a good leader. He leads the team, and to be honest, we didn't speak about the game yet, but I think after dinner or in the morning it will come, and then yeah, it will be good. I think tomorrow it will be a good game. It's a tough team, but yeah, we are good prepared, so I look forward to tomorrow. Soru şu şekilde: kaptanı Skriniar Slovakyalı bir oyuncu ve onun gibi tecrübeli bir oyuncu ile birlikte oynamak senin için ne ifade ediyor? Aynı zamanda kendisi Çek dilini de anlıyor, burayı biliyor. Bu maçla ilgili bir şeyler söyledi mi, neler söyledi? Jayden'ın cevabı şu şekilde: takımımızda onun gibi tecrübeli bir oyuncunun olması bizler için iyi. Aynı zamanda kendisi çok iyi bir stoper. Birlikte oynadığımız için ben de onunla oynarken çok fazla şey öğreniyorum. Çünkü kendisi geçmişte çok büyük, iyi takımlarda oynadı. Inter Milan'da oynadı. Onun gibi biriyle oynuyor olmaktan dolayı mutluyum. O bizim kaptanımız ve kendisi iyi bir lider. Takıma da liderlik yapıyor. Maçı henüz kendisiyle konuşmadık ama muhtemelen bu akşam yemeğinden sonra veya yarın sabah oyuncular olarak maçı konuşacağız. İyi bir maç olacaktır. Zor bir takıma karşı oynayacağız. Ama bizler iyi hazırlandık. Maç için sabırsızlanıyorum. Váš kapitán je velmi zkušený a je ze Slovenska. Jestli jste spolu mluvili a jestli vám taky rozumí česky, takže jestli jste spolu mluvili a co vám řekl o zápase. Ano, jsem velmi rád, že můžu hrát s takto zkušeným hráčem. Je velmi dobrý střední obránce, stoper, který hrál už v Inter Milanu a jako kapitán je výborný lídr, který ten tým dobře vede.
Zatím jsme se nebavili, ale dneska večer nebo zítra si určitě promluvíme a sám jsem zvědavý, co mi na to řekne. Teşekkürler. İyi akşamlar. Thank you. Hostes'in eli benim elime geldi.